Merhabalar, Yelizce Tarifler Yemek kanalıma hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle fırın gerektirmeyen, oldukça kolay, pratik, lezzetli mi lezzetli, tam bir lezzet bombası kek hazırlayacağız. Gerçekten mükemmel bir kek oldu. Biraz kalorili olabilir ama eminim yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz ve tadanlardan da tam not alacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzeme listesine geçmek istiyorum. En güzel yanı fırın kullanmadan tavada pişiriyor olmak arkadaşlarım. İlk olarak sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata, fındık kreması, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı damla çikolata, 2 yemek kaşığı tereyağı. Fındık kremamı sos tavama aldım. Üzerine sütümü ekliyorum. Süt başta böyle az gibi görünüyor ama yeterli geliyor arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağı, isterseniz biraz azaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da çikolatamı kenara ayırıyorum. Şu an onu eklemeyeceğiz. Güzel bir şekilde kaynama noktasına geldikten sonra sosumuzu alıyoruz. İçerisine kenarda beklettiğimiz damla çikolatalarımızı ekliyoruz. Sütlü çikolata kullandım ben. Siz isterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Kaynama noktasına geldiği için çikolatalarımız gayet rahat bir şekilde eriyecektir. Ama birazcık karıştırmak gerekiyor bu noktada. Detaylı olarak bütün tarifi açıklamalar kısmına yazıyor olacağım arkadaşlarım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Kek hazırlığımıza geçiş yapıyoruz. 3 yemek kaşığı sürülebilir fındık kremamız var, çikolatamız var. Tavamıza alıyoruz. Diğer işlemlere geçiş yapıyoruz. İsterseniz burada fındık kremasını biraz daha az kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Kekimizde ayrıca şeker kullanmıyoruz. 2 adet muzumuz, sürülebilir çikolatamız gayet lezzetli ve tatlı bir kek haline getirdi kekimizi. Tereddüt etmeyin lütfen. 2 orta boy muzu aldık. 2 tane yumurtamı da aldım. Tavama çatal yardımıyla güzel bir şekilde muzumuzu eziyoruz. Acil misafiriniz geleceği zaman da hazırlayabileceğiniz kolay ve pratik bir lezzet aslına bakarsanız. 35-40 dakikada pişiyor. Hazırlama aşaması da çok uzun sürmüyor. O yüzden tercih edebileceğiniz tarifler arasına girebilir. Çatalla muzları ezme işlemimiz bittikten sonra çırpma teliyle beraber sürülebilir çikolatayı, yumurtayı ve muzu güzel bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Burada birazcık zorlayabiliyor. Sürülebilir çikolata birazcık zorladı beni ama muzla yumurtayla karıştıkça rahat bir karıştırma işlemi yapabildim. Önemli olan burada güzel bir şekilde çırpmak. Mikser kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi çırpma teliyle güzel bir şekilde çırpıyoruz. Diğer malzemelerimizi eklemeye geçeceğiz. Diğer malzemelerimiz yarım su bardağı sıvı yağımız var. Yarım su bardağı sütümüz var. 1,5 su bardağı unumuz, kabartma tozumuz, vanilinimiz ve 1,5-2 yemek kaşığı kadar 25 gram kakaomuz var arkadaşlar. Sütümüzü ve yağımızı güzelce çırpalım. Güzel çırpmamız gerekiyor arkadaşlarım. Her şeyin birbirine güzel bir şekilde karışmış olması gerekiyor. O yüzden çırpma süresini biraz uzun tutabiliriz. Yağın ve sütün diğer malzemelerle güzel bir şekilde karışması gerekiyor. Kenarda beklettiğimiz 1,5 su bardağı unumuzu ekledik. Üzerine 25 gram kakaomuzu ekledik. 2 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Kabartma tozumuz ve vanilinimiz. Kuru malzemelerimizi de aldıktan sonra
Çırpma işlemine devam ediyoruz. Unumuzun, kakaonun, kabartma tozunun ve vanilinin güzel bir şekilde çırpılması, karışması gerekiyor. Eğer buraya kadar geldiyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ben sizlerin evine Samsun'dan misafir oluyorum. Aslen Orduluyum ama Samsun'da yaşıyorum. Unumuzu isterseniz eleyebilirsiniz. Kesinlikle içerisinde topak topak kalmamalı. Ya eleyin ya da uzun bir şekilde çırpmaya çalışın arkadaşlarım. Bir süre sonra spatula'ya geçiş yapacağız. Unumuzu güzel bir şekilde yedirelim. Sonrasında spatula'ya geçeceğiz. Eğer bu işlemleri tavada yapmak istemezseniz ayrı bir kasede de yapıp tavaya alabilirsiniz ama bulaşık çıkmaması adına da çok güzel oluyor bu şekilde. Aynı kabın içinde yapıp pişirmek gerçekten son derece pratik ve kolay oluyor. Gözünüz korkmasın, çok rahat bir şekilde yaparsanız mutlaka deneyin bu tarifi ve eğer denerseniz lütfen yorumlar kısmına nasıl bulduğunuzu yazmayı unutmayın. Çünkü birçok arkadaşım yorumlar kısmına bakarak tarifi yapıp yapmamaya karar veriyor. Spatulamı aldım. Kenarlarda kalan unu içeriye toparladım ve spatulayla şöyle kenarlarını düzelte hafif bir çırpma işlemi yaptım. Kenarlarını toparlamamız gerekiyor. Pişerken rahat bir şekilde pişsin ve düzgün bir görüntü oluşsun diye. Tavamızın kapağını kapatıp ocağa alıyoruz. 35-40 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta gözde en kısık ateşte bir 10 dakika orada tuttum. Sonrasında en küçük gözün en kısık ayarına getirdim. Kürdan testi yapıyorum. Bu testi lütfen atlamayın, mutlaka yapın. Kürdana hamur gelmezse, hamur yapışmazsa kekimiz pişmiş demektir. Birkaç farklı noktaya kürdanı batırın ve bu şekilde test edin mutlaka. Pişen kekimi tezgahıma getiriyorum ve önceden hazırladığımız, ara ara karıştırarak soğuttuğumuz sosumuzu kekimizin üzerine döküyorum. Burada biraz bekletiyorum arkadaşlar. Kekin sosu çekmesini bekliyorum birazcık. Sonrasında hamur kartıyla beraber kekimizi dilimliyorum. Bıçak kullanmıyorum. Bıçak kullanırsanız tavanıza zarar verebilirsiniz. O yüzden ben böyle plastik hamur kartımı kullandım. Dilerseniz siz de plastik bıçağınız varsa veya spatula ile dilimleyebilirsiniz. Bir güzel dilimledikten sonra ben 8 dilim yaptım. İsterseniz daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Sosumuzu dilimledikten sonra tavayı sağa sola oynatarak kekimizin dilimlenen kısımlarına getirmeyi sağladım. İsterseniz kekimizi dilimleyerek de soslayabilirsiniz. O şekilde de çok rahat bir şekilde soslarsınız. Böyle sosumu gezdirdikten sonra biraz daha böyle kekimin soğumasını bekledim. Sonra sunum aşamasına geçiş yaptım gördüğünüz gibi. O kadar lezzetli güzel bir kek oldu ki anlatamam size, mutlaka bunu denemeniz lazım. Üzerine beyaz çikolata sosu gezdirdim. Sizler farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz serpebilirsiniz, çilek kondurabilirsiniz. Muhteşem oldu. Dokusunun sesine bir bakın şimdi. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki tarifte görüşene kadar hoşça kalın.